İçinizdeki yüceliği selamlıyorum. Bugün kendini sevmek üzerine konuşmaya niyetliyim. Kendini sevmek mümkün müdür? Kendini sevmek ancak kendini bilirsen mümkün olacaktır. İşte Matrix'te de o kahinin kapısında yazan Temet Nosce, yani kendini bil yazar. Evrendeki en önemli iki kelimedir bu. Kendini bil. Evrendeki en büyük sorudur bu. Varoluştaki en büyük soru. Ben kimim? Ve işte eğer kendini bilirsen, yani kendinin tüm bu tanımların ötesinde olduğunu bilir ve kendi içindeki o sonsuzluğu keşfedersen, o zaman sen kendinin zaten saf sevgi olduğunu fark edersin. Seninle Yaradan ifade bulmaktadır. Ve Yaradan koşulsuz, saf sevgidir. Ve sen O'sundur. Senin özün O'dur. Ve bu görünen sadece O'na bir ifadedir. Yaşanan deneyimler, senin geçmişin ya da gelecek olarak algıladığın her şey bir filmden, bir hayalden ibarettir. Oysa senin özün saf sevgi, koşulsuz sevgi ve aşktır. Bu sebepten Sufizm'de Yaradan'a, Tanrı'ya aşk derler. Yani o koşulsuz, sonsuz, hiçbir kelimeye sığmayan sevginin kendisidir. Peki saf sevgiden var olmuşken kendini sevmemek mümkün müdür? Ancak kendini görünenle sınırlı zannedersen ve kendini hedeflere kilitlersen, sürekli olarak gelecekteki versiyonunu, yani aslında değişen dönüşende sürekli olarak bir geleceği kovalarsan, işte o zaman kendini sevmek mümkün olmaktan çıkacaktır. Çünkü bunların hepsi bir illüzyondur ve sen sonsuz sınırsız olan seni illüzyonla sınırlamış olursun. Ve eğer kendini sadece bu beden, bu zihinle sınırlı hissedersen ve kendi gelecekteki halini kovalamaya başlarsan, o zaman sürekli olarak gelecekteki bir halini kovalıyor bulursun. Çünkü bu görünen, insan olarak ifade bulan sürekli değişmek üzerine kuruludur. Bu alemdeki her şey değişmek üzerine kuruludur. Değişecektir, dönüşecektir, sürekli olarak gelişecektir. Ve sen de bu görünenin sürekli olarak, yani var olan bu kişi sürekli olarak gelişecektir ve bu son derece güzel ve son derece normaldir. Fakat sen kendinin sürekli olarak gelecekteki haline özenir ve gelecektekini kovalarsan, o zaman zihnin sana diyecektir ki şu an o değilsin. O zaman bu halin kusurludur. Bu halin eksiktir. Bu halin yetersizdir diyecektir. Oysa illüzyondur. Çünkü senin özün zaten her şeyin var olduğu o yüceliktir. Ve içindeki o yüceliğin gelişeceği, değişeceği, dönüşeceği ya da yükseleceği bir yer yoktur. Çünkü o kusursuzluğun kendisidir. O mucizelerin kaynağıdır ve o zaten senin içinde mevcuttur. O halde tüm bu değişenin ve var olan bu kişinin, bu bedenin, bu zihnin sürekli olarak gelişeceğini, değişeceğini ve dönüşeceğini kabul edersen, ama içinde baki olan o özün, yani o değişmez olanın zaten yüceliğin kendisi olduğunu, o muhteşemliğin kendisi olduğunu, tüm bu evrendeki güzelliğin kaynağının senin içinde zaten var olduğunu bilirsen, o zaman kendini sevme çabası ortadan kalkacak ve bu değişen de sürekli olarak değişmeye devam edecektir. Gelecekteki halini kovalıyorsan, şu anından mutsuzluk yaratırsın. Ve bunun bir sonu yoktur. Sürekli olarak bir gelecekteki sen olacaktır. Belki bugün 5 sene önce kurduğun hayali yaşıyorsundur. Fakat hala kendine karşı sevgisizlik hissediyor olabilirsin. Hala kendini yetersiz hissediyor olabilirsin. Çünkü zihin hiçbir şeyle, ego hiçbir şeyle tatmin olmamaktadır.
Daha fazla bilgi toplayabilir, daha fazla kariyer toplayabilir, daha fazla madde toplayabilir, daha fazla zengin olabilir. Fakat o hep dahasını isteyecektir. Çünkü kendini bu görünenle sınırlı hissettiğinde içten içe sürekli olarak kendi sonsuzluğunu bildiğin için bu görünen sana yetmeyecek ve dahasını isteyeceksindir. Oysa dahası dışarıdan değil, kendi içine dönüp özünü keşfettiğinde göreceksindir ve işte o zaten sonsuzluğun kendisidir. Onun bir daha fazlası yoktur. Ve artık sen dış dünyada her ne olursa olsun, dış dünyada daha fazlaya doğru eğilim gösterebilirsin. Fakat bu senin sevginin önünde bir perde olmayacaktır. Çünkü senin özün saf sevgidir, varoluşun sevgidir. Senin tüm hücrelerin, damarlarında akan kan zaten o sevgiden var olmuştur. Her şey, bu görünen alemdeki her şey, sevgi denen o yüceliğin, yani bir duygu olmanın ötesinde olan o sevginin, kendini madde formuna sokmasıdır. Önce enerjiye dönüşecek, sonra enerji indirgenerek madde görünümüne kavuşacaktır. Ve her şey, gördüğün her şey o sevgiden var olmuştur. O halde senin tüm hücrelerine, saçının teline kadar her şey zaten sevgiden var olmuştur. Peki saf sevgiden var olmuş bir varlığın kendini sevmemesi mümkün müdür? Bu ancak düşünce illüzyonuna kapıldığında ve yine kendini sınırladığında, kendini sadece görünen zannettiğinde bir illüzyon olarak belirecektir. Oysa sevginin kendini sevmesi bile mümkün değildir. Çünkü o sevginin, aşkın kendisidir. Senin yapacağın şey kendini sevmeye çalışmak değildir. Kendini sevecek yönler bulmak değildir. Ya da sevmediğini düşündüğün yönlerini değiştirmek değildir. Kendi içinde var olan o sevginin önündeki perdeleri kaldırmaktır. Yani kendinin sevilmeyen bir varlık olduğuna dair düşünceyi silmektir. Çoğumuz bu hayata o yüce sevgiden var olurken, bu madde aleminde var olurken ve bu zihnin son derece güçlü olması ve tüm bu alemi gerçek hissettirmesinden dolayı o sevgiden kopmuş olduğuna dair bir illüzyon yaratır. Yani Tanrı'dan gelmiş, Tanrı'dan var olmuş iken onun tarafından buraya terk edildiğine dair bir illüzyon yaratılır. İçten içe bilinçaltında o sonsuz neşeden, sonsuz mutluluktan gelmişken buraya, bu aleme, bu dünyaya terk edildiğine dair bir düşünce oluşabilir. Belki de bugün çoğu insanın kendini yalnız ya da bu dünyada küçücük bir parça olarak hissetmenin sebebi işte o sevgiden kopmuş, hatta buraya atılmış olduğunu düşünmesidir. Oysa kopulacak hiçbir şey yoktur. Gelinen ve gidilen de bir yer yoktur. Ya da bir gönderilme durumu yoktur. Tanrı seni buraya bir yerden göndermemiştir. Sen burada bizzat o olarak bu ifadeyle belirmeyi seçmişsindir. Bu beden sadece fotoğraf karesindeki pikseller nasıl ki fotoğrafı oluşturuyorsa, burada da o şekilde an ve an sürekli olarak belirir. Ve senin geldiğin ve gönderildiğin bir yer de yoktur. Yani sen zaten hala sevgi olmayı sürdürmektesindir. Düşünce perdesini ortadan kaldırdığında özünün zaten o saf sevgi olduğunu fark edersin. Ve işte o halde de hiçbir kusur kalmaz. Hiçbir beğenmediğin yön kalmaz. Çünkü olanın olduğu haliyle son derece güzel olduğunu ve şu an en sevmediğini düşündüğün yönlerinin bile ne kadar güzel, ne kadar tatlı olduğunu fark edersin. Ve bu hayat o kadar garip bir ikilem üzerine kurulmuştur ki, sevmediğini düşündüğün şeyin bile
sevilen olduğunu fark ettiğinde ve bunu oynamayı senin seçtiğini fark ettiğinde her neyi sevmiyorum diyorsan o anda buharlaşır. Çünkü sen artık o yönünü kabul etmişsindir. İşte bu sebepten aslında kendini sevmeye çalışmak yine kendi içinde bir çaba oluşturacaktır. Senin yapman gereken kendini sevmeye çalışmak değil ya da kendini sevmek için kendine format atmak, yeni bir insan yaratmak ya da kendini sevilecek olana taşımak değil, kendini her halinle ve her yönünle kabul etmektir. Kendini kabul ettiğinde zaten kendi içinde olan sevgi parıldayacaktır. Ve kendine olan sevgin tekrar kendi içinden canlanacaktır. En sevmediğin yönünü bile kabul ettiğinde, bu adam da böyle dediğinde, bu çocuk da böyle dediğinde, bu kadın da böyle dediğinde bir anda hakikat senin içinden parıldamaya başlar ve o en sevmediğin yönün bile senin tarafından sevilerek oynandığı gözler önüne serilir. Ve bir şey görüldü mü de artık buharlaşabilir. Çünkü Tanrı seni o kadar büyük bir yücelikle sevmektedir ki sana o en sevmediğin yönlerini bile o derece sevmektedir ki senin kendini hatırlamanı, senin sonsuz sevgi olduğunu hatırlamanı ister. Ve bu ancak kendini kabul etmekle olur. Kendini kabul ettiğinde artık sevilmeyen bir yönün olmadığını, kusur dediklerinin bile tüm bu birbirine örülmüş, birbirine incelikle örülmüş bu sanat eserinde, birbirine incelikle örülmüş bu evrenlerin içinde kusur dediğinin bile bütünlükte kusursuzluğa hizmet ettiğini görürüz. İstiridye kabuklarına baktığında bunlar yamuk yumuktur. Yakından bakarsan seni rahatsız edebilir. Eğer eleştirmek isteyen bir gözle bakarsan bunlar ne kadar yamuk diyebilirsin. Ama her birine hayranlıkla bakarsın. Taşlar, dağlar belki yamuk yumuk gözükmektedir ve eleştirel bir gözle bakarsan bunlar yamuk, bunlar çirkin diyebilirsin. Bu biraz şişman bir taş diyebilirsin. Halbuki onların hepsi gerçekten hakiki bir gözle bakıldığında, yani Tanrı'nın gözünden saf bir halde, tarafsız ve yargısız bakıldığında huşu vericidir. Ve sen de tüm doğa gibi huşu verici bir güzelliktesindir. Ve şu an bulunduğun bu anda tam da olman gerektiği halindesindir. Ve işte bu kendine sevme çabasını bıraktığında ve kendine yargıyla, eleştiriyle bakmayı bıraktığında, senin tüm bu görünenin ötesinde olduğunu idrak ettiğinde, sen de kendini evriltir ve sevmediğini düşündüğün yönlerini de buharlaştırırsın. Tanrı'nın peygambere duyduğu sevgi ile katile duyduğu sevgi arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü o onlarla o şekilde ifade bulmayı seçmiştir. Ve hepsinin bütüne katkısı mevcuttur. Fakat burada görünende peygamber ile katilin hissettiği sevgi arasında fark vardır. Çünkü peygamber olan, yani üstad olan, kendini keşfetmiş olan, yani kendi içindeki sevgiyi fark etmiş olandır. Kendi içindeki yüceliği fark etmiş olandır. Yani Tanrı'nın sevgisine kapıyı açmış olandır. Bu halde bu hayatı deneyimleyen biz olarak senin yapabileceğin Yaradan'a duyduğun sevgiyi parlatmaktır. Çünkü Yaradan'a duyduğun sevgiyi parlattığında, yani Yaradan'a aşk duyduğunda, onun buna hiçbir ihtiyacı yoktur. Onun senden bu beklentisi de yoktur. Fakat onun sana olan aşkına kapıyı açmış olursun. Yani kendini hatırlamış olursun. Mevlana der ki, delirmenin eşiğinde yaşadım. Çaldım Allah'ın kapısını ve kapı içeriden açıldı. Yani sen kendini hatırlamak için Tanrı'ya duyduğun sevgiyi parlatırsan,
İşte o zaman senin de saf sevgi olduğunu hissedersin. Yapacağın şey budur. Her şey son derece güzel ve mükemmel bir şekilde işlenmiştir. O sebepten kendini sevmeye çalışma. Mükemmel olmaya da çalışma, çünkü görünen sınırlıdır. Bir beden ve bir zihin sınırlıdır. Görünen her şey içindeki sınırsızlığın yanında küçücük kalacaktır. O halde görünenin mükemmel olması da gerekmez. O sebepten mükemmel olmaya çalışmak da sıkıntı yaratır. Mükemmel olmaya da çalışma. Ya da gelecekte bir insan, gelecekte bir kişi yaratıp onu da kovalama. Hedefler koymak, bunu geliştirmek, ileriye dönük hayal kurmakta da hiçbir sorun yoktur. Fakat bunu şu anının önündeki bir perde olarak da kullanma. Gelecekteki versiyonun olmadığın için kendine olan sevginden de çalma. Kendini tanımlarla da sınırlama. Görünen daima değişecektir, fakat içindeki değişmeyen baki öz sevgidir. O halde kendine hiçbir tanım koyma. Kendini sevmek için de çabalama. Sadece her yönünü bil ki Tanrı böyle olmasını seçmiştir. Yani özünde hepsi de senin ruhunun seçimidir. Ve serbest bırak, sadece her yönünü kabul et. Ve bunu yaptığında göreceksin ki sevmediğin yönlerin senden kolaylıkla arınan olacak. Çünkü artık sana hizmetini yerine getirmiş olacak. Çünkü sana sevilmeyecek hiçbir şey olmadığını göstermiş olacak. Çünkü yeryüzünde, bu alemde sevilmeyecek hiçbir şey yoktur. Sevgiden olan her şey son derece mükemmel bir şekilde bütüne hizmet etmektedir. O halde sen taraf tutmayı bıraktığında ve bir şeyleri sevilen, sevilmeyen, iyi, kötü, güzel, çirkin olarak tanımlamayı bıraktığında, yani Tanrı'nın gözünden bu oyun alanına bakıp buranın son derece olması gerektiği gibi olduğunu idrak ettiğinde artık senin alanında bu duyguların barınmasına gerek kalmaz. Çünkü sen artık zihinden değil, kalpten bakıyor olursun ve kalpten baktığında da hakikati görüyor, hakikati yaşıyor ve bu beden alanında hakikati var ediyor olursun. Hepinizi çok seviyorum. Her şey kalbinizin istekleri doğrultusunda geçsin. Sevgiler.